Merhaba dünya, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz mozaik tekniği ile yapmış olduğum bu motiflerin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım motiflerimi sever ve beğenirsiniz. Şimdi motiflerimizi bakın şu şekilde birleştirdiğimiz zaman böyle bir desen ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle çevirelim. Bakın bu şekilde birleştirdiğimiz zaman ise böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Şimdi motiflerimi yaparken Alize Cotton Gold ipler kullandım ve 3 milim tığ kullandım arkadaşlarım. Modelimizi, motiflerimizi yatak örtülerinden kırlentlere, başka dilediğiniz yani bütün örgülerde kullanabilirsiniz. Ayrıca çok güzel kilimler de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Çantalar yapabilirsiniz. Benim aklıma gelenler bunlar. Farklı düşüncede olan arkadaşlarım varsa yorum kısmına yazarak bizlerle paylaşabilir arkadaşlarım. Şimdi bu güzel motifleri gelin hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Bir tane halka yapıyorum. İçine giriş yaptım. Ve arkadaşlar şu şekilde alarak şöyle buraya bir tane zincir ile bağlıyorum önce. Sonra yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane gevşek bir şekilde zincir çekiyorum. 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Biraz sıkılaştırdım. 1-2 zincir çektim. 1-2 tane sık iğne yaptım. 1-2 zincir çektim. 2 tane daha sık iğne yapıyorum. İyice sıkılaştırıyorum. Şu şekilde 2 tane yine zincir çekiyorum ve geliyorum arkadaşlarım şöyle. Şu arkada bir tane zincir çekmiştim. Onun içerisinden bu şekilde giriş yapıp buraya bağlıyorum. Daha sonra diğer ipimi alıyorum. İkinci sırada bu 2 tane zincir çekmiştim arkadaşlarım buraya. Bunun içerisinden şu şekilde giriş yapıyorum. Bir tanesinden şu ipimi de buradan alıyorum ve buraya şu şekilde geçiş yapıyorum. Sonra buraya bir tane zincirle tutunuyorum ve içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra şu birleşim yeri buradan başlıyorum. Alttaki fazla iplerimi de alıyorum. Aradan götürelim ki çıkmasın. Şöyle 2 tane sık iğne yaptım. Sonra bu zincir çektiğim yerin üst kısmına arkadaşlarım bu zincirleri çok yani sıkı çekmeyin, gevşek bir şekilde çekin ki almanız daha kolay olsun. Şöyle 1-2 zincir çektim, tekrar diğerinden giriş yaparak buradan bir tane daha arttırıyorum diğer zincirimin üzerinde. Şimdi bakın hemen şu görünen yerdeki arka kısmından giriş yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine zincirimin üzerine giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne de oraya yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Tekrar diğer zincirimin üzerinden giriş yaparak bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane de buraya devam ediyorum. Sonra zincirimin üzerinden giriş yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşeler hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sonra üzerinden tekrar diğer zincirimin giriş yaptım ve bu şekilde aldım. Şimdi buraya 2 tane yan yana sık iğnemi yapıyorum arkadan alarak. Üçüncüyü de geliyorum. Buradaki çekmiş olduğum zincirimin üzerinden alıyorum. Araya 1-2 zincir çekiyorum.
Ve geliyorum, bunu buraya bağlıyorum. Burayı bu şekilde de yapabiliriz. Şöyle aldım, bağladım ve çekiyorum. Şimdi yine geri döneceğim ve ip değişikliği yapacağım. Şöyle aldım. Şu zincirimin içerisinden ve bunu da alarak şöyle biraz daha sıkılaştıralım. Buradan çekiyorum yavaşça. Evet. Ve bir tane zincir çekip hemen bunun içerisine, üstüne gelen yere şekilde giriş yaparak bir tane sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Bakın hemen burada yerim var. 1 2 3 4 5. Sonra buradan bir tane alıyorum ve zincirimin üzerine sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çektim, tekrar diğer tarafa doğru devam ediyorum. Sonra bu yuvaya üzerine, köşenin üzerine giriş yaptım. 2 zincir çektim, tekrar devam ediyorum. Zincirimin üstüne giriş yaptım. Buraya bağlıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yine şu arkadan hemen giriş yapıp şekilde çekiyorum. Sonra diğer renk ipimi bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve buraya bir tane şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. 5 tane arkadaşlar, buradan ilkini buradan almak üzere bu araya 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve bu da sonuncu 5. Şimdi bu iki zincirimin üzerinden giriş yapıyorum. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar diğer sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirimin üzerine ve üzerine alıp şuradan giriş yapıyorum. 1, hemen yanından bir daha 2. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ortaya sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar 2 tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Zincirimin üzerine giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 zincir, bir sık iğne daha. Sonra üzerine alıp 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Geldim, bakın yine köşeye giriş yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar bir sık iğne daha yapıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, bir tane sık iğne ortaya, sonra 2 tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum ve geliyorum, zincirimin üzerinden giriş yapıp buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çektim. Bu bir zincir çektiğim yere giriş yaptım. Şu şekilde bağladım ve diğer ipime geçmek için çıkartıyorum. Buradan da şöyle aldım ve diğer ipime geçiyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen olduğum yere bir tane şöyle sık iğnemi yaptım.
ve devam ediyorum sık iğneler ile. Bakın şöyle arkalarındaki yerlerden alarak sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sonra zincirimin üzerindeki yere geldim. 2 zincir çektim, biraz gevşek ve devam ediyorum. Şimdi bu ortada bıraktığımız, yani sık iğne ile geçtiğimiz yere giriş yapıyorum şöyle ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bütün etrafını, yani burayı bu şekilde sık iğne ile geçiyorum. İki zincir çektim, tekrar devam ediyorum sık iğne ile. Şimdi iki zincir çekiyorum tekrar ve yine sık iğne ile devam ediyorum. Yani 4 tane arkadaşlar. Ve buraya giriş yapıp bu şekilde bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yine 4 tane sık iğne ile bu sırayı da tamamlıyorum. Birisi köşedeki yerimize arkadaşlar. Bir iki zincir çektim. Burada çekmiş olduğum zincirin içerisinden giriş yaptım, bağladım. Sonra çıkartıyorum. Diğer renk ipime geçiyorum. Aynı zamanda bunu da takıyorum bu şekilde. Şöyle bağlıyorum. Yine bir zincir çektim. Aynı yerin içerisine giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlarım bakın, burada 2 tane, burada da 2 tane arttırma yapacağız ve ortadaki 5 olan sayımız 9'a çıkacak. Şöyle giriş yaptım hemen köşeden bir tanesini, bir de hemen bu yanındaki yer 2 ve 5 tanenin üzerine yine ikili trabzanları yaparak devam ediyorum. Yedi oldu. Bu 8 ve 9'uncuyu da bakın şu 2 zincir çekmiştik. Oranın içerisinden ön tarafından giriş yaptım ve bu şekilde 9'a çıkardım buradaki sayıyı. Sonra hemen zincirimin üzerinden giriş yaptım. 1 2 zincir, tekrar devam ediyorum. Şimdi bir tane buraya sık iğnemi yaptım. Şimdi burada arkadaşlarım yine bakın hemen yanındaki yer, yanındaki zincirimin içerisinden şöyle giriş yaptım. Buradaki zincirleri gevşek çekerseniz çok rahat edersiniz arkadaşlarım. 1 2, bir de buradaki ikili trabzanlarımın bir tanesinin üzerinden 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 ve 3. Sonra üzerine alıyorum. Bakın buraya geldim zaten. Buradan başlıyorum. 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Sonra sık iğnemin üzerine giriyorum ve köşeye 2 zincir çektim. Tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum. Ve 9 tane aynı burada yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. 9 tane ikili trabzan. Karşılıklı aynı, farkındaysanız. Yani şu yapmış olduğumuz kenardan aynısını bu tarafa da devam ettiriyoruz.
Diğer ipime geçtim arkadaşlarım. Şimdi hemen buraya bir tane zinciri çektikten sonra yine içerisinden giriş yapıyorum ve şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Yanından devam ediyorum sık iğneler ile arkadaşlarım. Şöyle hepsinin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Köşedeki yerimi yine aynı şekilde yaptım. Sık iğneler ile yine devam ediyorum. Ve bakın buraya geldiğimizde bu ara boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu sırada. Şöyle 1 2 ve 3 tane sık iğne. Şimdi diğer kenarları da yine aynı burada yaptığımız gibi böyle sık iğnelerle geçeceğiz. Şöyle geldim, zincirimin üzerine de hemen köşeyi yapıyorum. 1-2 zincir çektim ve buradaki gibi arkadaşlarım aynısını bu iki tarafa da yapalım. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi diğer rengime hemen geçiyorum. Şöyle bir tane zincir çektim ve içerisinden giriş yaparak buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Evet, sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle kenardan hemen giriş yaptım alttan. 1 ve buraya da arkadaşlarım şöyle şunun üzerine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yani 2 tane arttırım yapmış oluyorum. 9 olan ikili trabzan sayım 13'e çıkacak arkadaşlar. 3 oldu bakın. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve bakın buradan giriş yaptım 13. Evet, 13 tane burayı tamamladık. Şimdi köşeye geliyoruz yine. 1-2 zincir çekip tekrar sık iğnemi yapıyorum ve buradan arkadaşlarım şöyle üzerine alıyorum. 1 2 3. Bu sırada bakın şöyle yakından göstereyim. 2 tane yandan arttırım yapıyoruz. Yani bu ortadaki 3 olan sayımız 7'ye çıkmış olacak. 7 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar yine aynı burada yaptığımız gibi 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 ve 3 ve o köşeme geldim. Bir tane sık iğne, 2 zincir, tekrar bir sık iğne daha ve buradan başlamak üzere diğer tarafta yaptığımız gibi 13 tane ikili trabzan ile devam ediyoruz. Şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını diğer taraflara da uygulayalım. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi kırmızı ile boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Şöyle bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanından devam ediyorum. Sık iğne ile geçiyorum. Buraya kadar
devam ediyoruz sık iğne ile. Köşeye geldim yine ve buradan arkadaşlarım şöyle bir tane sık iğneler ile devam ediyorum. Bakın cici kuş da geldi. Şimdi üzerine alıyorum ve bu boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hayır, o yenmez ama. O yenmez. Bir saniye arkadaşlar, müdahale etmem lazım. Buradaki çiçeği yiyor. Şimdi 7 tane yaptıktan sonra yine sık iğneler ile devam ediyoruz. Köşeye geldim. Yine 2 zincir çektim. Ve devam ediyorum arkadaşlarım şöyle. Sık iğneler ile aynı burada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Burayı sık iğne, bu boşluğa da 7 tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Diğer ipime geçiyorum. Bir tane zincir çekip buraya sık iğnemi yapıyorum. Ve buradan olmak üzere 8 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. İki, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen bakın, şuraya başlayacağız. Şurayı yapacağız arkadaşlar. Onun için kırmızıdan bir tane araya sık iğne yapıyorum. Yine 8 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve son olarak bakın buradan giriş yaptım. 8 tane ikili trabzandan sonra arkadaşlarım hemen bu ortaya giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım, 2 zincir çektim, tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu aradaki 3 tane olan yerimi 4'e çıkartacağım ve buradan başlıyorum. İkili trabzan sayımı 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Az önce 2 tane bakın çoğalmıştık. Şimdi 1'e düşüreceğiz ki böylelikle bakın şöyle bir oval bir görüntü elde edelim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bunların üzerine sık iğneler ile
Bir tanesini geçiyorum. Şöyle sık iğne ile ve hemen 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra yine köşeyi yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar sık iğnemi yaptım ve bu araya yine 8 tane önce ikili trabzan yapıyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız işlemi tekrar bu tarafa da uyguluyoruz arkadaşlar. Evet, diğer ipime geçiyorum arkadaşlarım. Şöyle sırayı tamamladım, bakın. Şimdi aradaki boşlukları doldurarak devam edeceğiz. Bir tane zincirimizi çektik ve oradan giriş yaparak sık iğnemi yapıyorum. Sık iğne ile geliyorum buraları. Evet, bu aradaki bıraktığımız bir tane yere ikili trabzan yapıyoruz. Sık iğneler ile devam ediyoruz. Evet. Şimdi bakın, buraya geldim. Hemen aradaki bu yerime ikili trabzanlar yapıyorum. Sonra da sık iğneler ile devam ediyorum. Şimdi burada yaptığımız işlemi buraya, burada yaptığımız işlemi buraya yaparak bu rengimi de tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu rengime geçtim, bağladım. Üzerine alıyorum. Bir sık iğnemi yaptıktan sonra alttan giriş yapıyorum. Şöyle şuradan. Yine bir alttaki sıralar gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ikili trabzan ile geldim arkadaşlarım orta yere. Buraya 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2 3, sonra üzerine alıp yine 9 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 2 3 4 5
6, 7, 8 ve bir de zincirimin içerisinden 9. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine köşeyi aynı şekilde yapıyoruz. 2 zincir çektik. Sonra tekrar bir tane buraya sık iğnemi yaptım, diğerini. Ve arkadaşlar şimdi bakın, şöyle şuradan göstereyim. Şurayı yapacağız. Burası için yine 4 tane öncelikle ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzanı yaptım. Üzerine devam ediyorum. 2 tane kenarlardan olacak arkadaşlarım. Sık iğneler ile burayı geçiyoruz. İkili trabzanlarımızın üzerini tamamladık. 2 tane daha yandan arttırmayı yapacağız bir sonraki sırada. Şimdi yine 4 tane buraya ikili trabzan ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve son olarak buradan da alıyorum 4. Şimdi hemen köşedeki yerimi arttırmamı yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tekrar diğerini üzerine alıyorum. Buraya 9 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Tıpkı burayı yaptığımız gibi arkadaşlar, burayı yaptığımız gibi de burayı yapıyoruz bu sırada. Diğer rengimi bağladım arkadaşlarım. Şöyle bir tane zincir çektim. Hemen içerisine giriş yapıp bir tane buraya normal sık iğnemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Sık iğneler ile buraya gelene kadar sık iğne yapacağız arkadaşlar. Evet, geldik. Şimdi üzerine alıyorum. Bu boşluğun ilkine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneler ile buraya kadar devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi buraya geldiğimizde bu ara boşluğa hepsine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. ...13 tane toplamda ikili trabzan yapmış oldum. Ve sık iğneler ile bitiriyorum burayı. Bu kenarı. Şöyle. Evet.
Şimdi buraya bundan, buraya da bundan yapıp bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar, bu şekilde. Diğer renk ipime geçtim. Bağladım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 10 tane, bakın birincisini buradan almak üzere 10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bir, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapıyorum önce. 1, 2. Sonra üzerine alıyorum. Orta boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve üzerine alıp buradan yine 10 tane ikili trabzan ile köşeye geçiyorum arkadaşlar. Dört, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle. Şimdi köşeyi yapıyorum. Sonra 4 tane yine ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzandan sonra arkadaşlarım, buranın üstünü diğer tarafa kadar şöyle 2 tane geçene kadar sık iğne ile tamamlıyorum. Evet, geldim. 2 tane geçiyorum sık iğne ile ve 4 tane yine buraya ikili trabzan ile devam ediyorum arkadaşlarım. 1, 2, 3 ve 4. Sonra köşeyi yapıp on tane ikili trabzan ile, yani burada yaptığımız işlemi buraya yapıyoruz. Burada yaptığımız işlemi de buraya yapıyoruz ve bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçtim arkadaşlarım. Sık iğneler ile geliyorum. Şimdi buraya geldiğimizde yine üzerine alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 tanesinin üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın şu açılma yerimizi yapıyoruz şu anda. Şimdi buradan devam ediyorum. Sık iğne ile
Buraya geldiğimizde şimdi arkadaşlarım şu kısmı yapacağımız için önce 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzandan sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın şu şekilde. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sık iğneler ile devam ediyorum. Ve köşeye geliyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 zincir çektim. Şimdi bu şekilde de diğer tarafları tamamlıyoruz arkadaşlar. Karşılık gelen yerlere aynı şekilde yapıyoruz ve bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Diğer rengime geçtim arkadaşlarım. Hemen buraya bir zincirimi çektikten sonra bir tane sık iğnemi yaptım. Buraya arkadaşlar bakın, şurayı, şu boşluğu vereceğiz. Kırmızı ile oraya şey yapmak için. Şimdi şöyle aldım. 1, hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum. 2 ve bir de bu ikili trabzanımın üzerinden 3. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum önce. Sonra arkadaşlar bir tane boş bırakıyorum. Yani sık iğne ile geçiyorum. Sonra ise 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası çok önemli. 3 tane köşeyi yaptık. 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir tane sık iğne yaptık. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya kadar ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şöyle alalım. 1 2 3 4. Evet. 3 2 4. Şimdi 2 tane buraya sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum araya. Sonra tekrar üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Sonra 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra bir tane sık iğne. Sonra 2 tane ikili trabzan. 1 2. Sonra bir tane sık iğne ve 3 tane ikili trabzan ile bu kenarı tamamlıyorum. 2 ve 3. Şu görüntüyü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi köşeyi normal olarak yapıyoruz.
Ve şimdi şöyle çevirelim. Bu tarafa geçeceğiz. Burada arkadaşlarım 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 tane ikili trabzanımdan sonra buraya gelene kadar sık iğne ile devam ediyorum. Buradaki ikili trabzan sayımız 4'ten 2'ye düşürüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra tekrar bu yuvaya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı buradaki gibi sık iğneler ile devam edip diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Buraya 2 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle geldim. Bir, iki ve köşeye geçiyorum. Ve burayı da tamamlıyorum arkadaşlarım. Diğer tarafları da aynı burada yaptığımız işlemi yapıyoruz ve bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Sonra araya 2 tane yine ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Buradan buraya kadar arkadaşlar 5 tane ikili trabzan yapıyorum buraya. 1 2 3 4 ve 5. Evet, şu şekilde. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum önce. Sonra üzerine alıp oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Yine önce birini atlıyoruz. Diğerinden olmak üzere 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Yine bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, aşağıdan birini atladık. Şöyle 1 2, sonra bir sık iğne daha yapıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geçiyorum. 2 tane zincir çektim. Şimdi buradan şu şekilde, burada arkadaşlarım bu 4 tane olan yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1 ve 2. Sonra buradan buraya kadar, bu boşluğa kadar sık iğne ile geçiyorum. Şimdi tekrar üzerine alıp bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada yine sık iğne ile geçiyorum diğerine. 2 3 4 ve 5.
Sonra üzerine alıp tekrar bu boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sık iğne ile son 2 kalana kadar devam ediyorum. Bakın şuralardan anlayabilirsiniz. Son 2'ye geldik. Hemen 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2, sonra da köşeyi yapıyorum. Ve diğer tarafta yaptığımız gibi burayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi yaparak diğer rengimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer rengime geçtim. Hemen şöyle ilk sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra sık iğneler ile bu boşluğa kadar geliyorum. Ve bu boşluğu dolduruyorum şimdi. Şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane ilerliyorum sık iğne ile. Diğer boşluğa da bir tane şöyle ikili trabzan yaptım. Şimdi buraya sık iğne ile geçiyorum. 1 arayı 2 3 4 ve 5. Şimdi bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 sık iğne, bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Ve bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne, tekrar bir tane ikili trabzan ve 4 tane 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım ve köşeye geldim. Şimdi köşeye geldikten sonra normal yapmam gerekeni yaptıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle şuraya geldik. Buradan bu bir köşede 2 3 ve 4 tane buraya önce sık iğnemi yapıyorum arkadaşlarım şuraya. Sonra bakın burayı yapacağız. 2 4 5 tane bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Zaten yerimiz hazır. Şöyle başlayalım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane bunu yaptıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine alıyorum ve burayı sayısını bakın şöyle 3'e düşürüyorum. 1 2 3. Şimdi bunun üzerine ise şöyle 1 2 hemen yanına sık iğne yapıyorum. Yine bu alttaki 5'in üzerine 3 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3. Sonra bu tarafa bakacak arkadaşlarım, bakın bu da bu tarafa bakacak. O yüzden şimdi 2 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. 1 2. Hemen yanından şurayı yapmak için şöyle bir tane şöyle sık iğnemi ikili trabzanımı yapıyorum bunun üzerine
buranın arkadaşlar. Araya 1 yaptık. 2 3 tane buraya ikili trabzan yaptım. Sonra bir tane diğeri için, şunun için yer hazırlıyorum. Bir tane buraya sık iğne yapıp 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 4 tane de ikili sık iğne ile bitiriyorum bu sırayı. Yani bu kenarı 3 4 kenar artışını yaptıktan sonra diğer tarafa geçiyoruz ve burada gösterdiğim gibi burada gösterdiğim gibi burayı tamamlayıp geliyoruz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim, burada ne yaptık? 4 tane sık iğne yaptık, 5 tane ikili trabzan, 1 sık iğne yaptık, 3 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, 3 ikili trabzan, 1 sık iğne, 5 ikili trabzan, 4 sık iğne. Bu kenarımız bu şekilde. Burası zaten anlaşılıyordur arkadaşlar. Evet, hemen şimdi diğer tarafları da aynı şekilde yapalım ve gelelim diğer rengimize geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer rengime geçtim. Hemen şöyle kenardan alıyorum. Bir, şöyle 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yaptım bu rengimle. Şimdi bunun üzerine sık iğne, hemen yanına da sık iğne yapıyorum. Aradaki 2 olan sayıyı 1'e düşürüyorum arkadaşlar bu rengimin. Ve şimdi yine 2 tane devam ediyorum. 1 2, sonra bu aradaki sayıyı 3'e düşürüyoruz. Şöyle 1 2 2 ve 3. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Bu devam ediyor, gidiyor arkadaşlar. Sonra üzerine alıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 ve 3 şekilde. Sonra üzerine alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum yanına. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane yine sık iğnemi yaptım. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra köşeye geldim. Köşeyi şöyle yaptıktan sonra evet, buraya arkadaşlarım bakın şöyle göstereyim şimdi. Buraya 2 tane ikili trabzandan sonra 3 tane ikili trabzanla devam ediyorum. Bir kenar yerimi yaptım. Şöyle 1 2 3. Bakın 3 tane. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şurayı. Yanına şimdi sık iğne ile devam ediyorum. Kırmızı yer için yer hazırlamış oldum arkadaşlarım.
Şimdi buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz bu boşluğa. Sonra yine sık iğne ile devam ediyorum. 3 tane. Bu arada 2 tane boş bırakmıştık. Yani bir tane ikili trabzanımız, bir tane sık iğnemiz var. 2 tane sık iğne, ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım bu araya. Ve 3 tane yine sık iğnemi yapıyorum. 2 3 sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne, 1 2 ve 3, sonra bir tane ikili trabzan, sonra sık iğneler ile devam ediyorum. Alttaki ikili trabzanımın bir tanesinin üzerine sık iğne yaptım. Diğerinin üzerine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane buraya ikili trabzanla devam ediyorum arkadaşlar. 2 ve 3. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Burası gibi yapıyoruz arkadaşlar. Diğer iki kenarı da aynı şekilde yapalım. Diğer rengime geçtim, bağladım. Sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum sık iğneler ile. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzan, 1 2 sık iğne, 3 tane ikili trabzan ve buraya da başlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın. İki tane sık iğnemi yaptım. Sonra bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane sık iğnemi yapıyorum araya. 1 2 ve 3. Daha sonra bir tane, pardon, 2 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum buraya. Diğerlerini sık iğne ile geçiyorum. Şimdi köşeye geldim. Bu tarafa doğru geçeceğim arkadaşlar. Şurayı yapacağız şimdi. Şöyle bir başladım. 2 3 4 ve 5. 5 tane buraya sık iğnemi yaptım arkadaşlarım. Sonra üzerine alıyorum, aşağıya iniyorum. Bu boşluktan başlayarak 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Daha sonra bunu 2 tane sık iğne ile devam ediyorum. Buraya da bir tane arkadaşlar şöyle, pardon, buraya da yine 2 tane, burada 2 tane yaptıktan sonra 2 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. 2 tane sık iğnemi yapıyorum hemen. 1 2. Bakın şuradayız. Şunun için yer hazırlıyoruz.
Buraya bir tane ilerliyorum. Yani 3 tane sık iğne yaptım. Üzerine alıp alttan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şurayı. Burayı tamamlamış oldum. Şimdi 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Daha sonra ise aynı bu taraftaki gibi buradan başlayacağız bu defa. 1, 2, ikili trabzan. Sonra 2 tane araya 1, 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan. Şöyle 1, 2, bir tane sık iğne. Buraya 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3 ve sık iğneler ile köşeye geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve köşemizde 5. 2 tane zincir çektim. Tekrar diğer tarafa da aynı burada yaptığımız işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Diğer rengime geçtim arkadaşlar. Yine sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Aşağıdan giriş yapıyorum. Ve buradan devam ediyorum. İkili trabzanlar ile bunun yanına kadar geliyoruz arkadaşlar. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptım. Sonra 2 tane şöyle bunun üzerine, bak normalde sık iğnemi yaptım. Bunun üzerine de arkadaşlar şöyle sık iğne yapıyorum. Şu birleşim yerimiz ve buradan 3 tane yine devam ediyorum. 1, 2, 3. Bu da diğer köşemiz olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra araya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sonra 2 tane yine sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya 5 tane sık iğne ile devam ediyorum. Dört ve 5. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane pardon yan yana şöyle bu tarafa doğru açıldığı için bir tane buraya ikili trabzan yaptım. Sonra 3 tane buraya 6 tane ikili sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Yani bunların üzerlerini sık iğne ile geçmiş olduk. Şimdi tekrar yine diğer kenarda olduğu gibi buraya hepsine ikili trabzanlar ile devam ediyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ikili trabzanı yaptım. Köşeyi yapıyorum şimdi. Sonra tekrar buraya diğer köşemin sık iğnesini yaptım. Şimdi arkadaşlar burada şuraya geçtik. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle aldım. Kırmızı için yere oluşturacağım. Yine 1, 2. Bu arayı sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saymamıza da gerek yok aslında, o kadar var. Şuraya bir tane şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane sık iğne
ve 3 tane ikili trabzan, 1 2 ve 3, sonra bir tane araya sık iğne, 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3, 2 tane ikili trabzan, 2 sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane buraya bakın, şöyle şu arayı yapıyoruz. 2 4 6 tane, sonra sık iğne yapıyoruz, sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve köşeye geçiyoruz arkadaşlar. Ve diğer tarafa buradaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Evet, bu sırada da bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi buradan diğer ipime geçiyorum. Şöyle bir tane zincir çekip hemen dibinden bir tane sık iğne ile köşeyi tamamladık. Şimdi devam ediyoruz sık iğneler ile. Buraya geldiğimizde bu 2 tane ikili trabzanımın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2, aradaki bu sık iğnemin üzerine sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu ikili trabzanlarımın üzerine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğnemin üzerine ve bunun üzerine şöyle 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıyorum ve buradan bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu arada 3 olan ikili trabzan sayımı 5'e çıkartıyorum. Aradaki boşluğu da yaparak şöyle 1 2 3 4 ve 5. Buraya 1 2 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Sonra üzerine alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi devam edelim. Yine buraya 1, hemen yanına 2 tane sık iğne yaptım ve ikili trabzanlarımın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum. 2 tane, sonra arada bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneler ile köşeye kadar geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Dört tane buraya sık iğne yaptım. Diğer kenara geçiş yapıyoruz. Hemen şöyle çevirelim. Buraya arkadaşlarım 3 tane ikili trabzan yapıyorum yan yana. 1 2 ve 3. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir tane araya sık iğne yapıyorum.
2 tane ikili trabzan, aşağıda 3 olan ikili trabzanlarımın üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buraya yine 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Şöyle. Sonra bir tane bunun üzerine ikili trabzan yaptım. Buradan 3 tane devam ediyorum sık iğne ile. 1, 2 ve 3. Ve bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Devam ettim. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu tam ortadakinin üzerine bakın şurayı yapıyoruz. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 3 tane sık iğne, 2 3, dördüncü de ikili trabzanımın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3, sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, araya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 4 tane sık iğne ile bu kenarı tamamlıyorum arkadaşlar. Ve aynı şekilde diğer kenarlara da buraya bunu, buraya da bunu uygulayıp tamamlıyoruz bu sıramızı. Evet, tamamladıktan sonra diğer sıraya geçtim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi üzerine alıyorum. Hemen yanından olmak üzere şöyle ikili trabzanlar ile buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne hemen üzerine, araya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 2 tane şöyle sık iğne yapıyorum. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, şöyle oldu arkadaşlar. Sonra üzerine aldım. Bir tane ikili trabzan, araya 7 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine aldım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, sonra 2 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Sonra üzerine alıp buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu buradan geldi. Bu şekilde devam edecek. Şurayı yapıyoruz. Şurayı devam ettireceğiz arkadaşlar. Şuradayız. Şimdi 2 tane yine diğer tarafta yaptığımız gibi şöyle sık iğnemizi yapıyoruz.
bir tane araya ikili trabzan, 2 tane sık iğne ve buraya kadar ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Sekiz tane ikili trabzanla bakın bu sırayı tamamlamış oldum, bu kenarı. Şimdi hemen çevireyim şöyle. Buraya arkadaşlar yine köşemizi yapıyoruz. Önce 2 zincir çektik. Evet. 2 sık iğnemi yaptıktan sonra yine buraya 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra bu ikisinin üzerine ve diğerlerine sık iğne ile geçiyorum. Ve buraya bir tane şöyle hemen alttan alarak ikili trabzanımı yaptım. 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve buraya yine sık iğnemi yapıyorum. Sonra araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Daha sonra bir tane bunun üzerine sık iğne yaptım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 2 3 4 5 tane şu şekilde sık iğne, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve köşeden devam edip buraya yaptığımı buraya uygulayarak, buraya da buraya uygulayarak bu sırayı da bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi diğer renk ipimi bağladım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen içerisine bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve arkadaşlarım buraya kadar sık iğneler ile devam ediyorum. Daha sonra şöyle şurayı yapıyoruz. Şöyle. Buraya üzerine alıyorum. Bir tane hemen bunun üzerine sık ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzandan sonra hemen yanına 2 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra üzerine alıp bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu arada bu rengimiz ile son sıramız arkadaşlar. Şöyle 2 tane sık iğnemi yaptım. Yine üzerine alıyorum ve buraya giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tanesi yine sık iğnemi yapıyorum. Ve bu araya 7 tane
ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve 7. Şimdi 2 tane yine şöyle sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra üzerine alıyorum. Bir tane ikili trabzan. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneler ile buraya kadar devam ediyorum. İki zincir çektim. Sonra tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum. Buraya 1 2 3 arttırım yerimle 4 tane sık iğne yapmış oluyorum arkadaşlarım. Ve bu aradan başlayarak burada bıraktığımız yere şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Sonra sık iğne yapıyorum. 1 2 ve bunu artık kapatmak için buraya bir tane şöyle ikili trabzan yaptım. Evet, bu bir tane ikili trabzandan sonra arkadaşlarım buradan devam ediyorum. Buraya kadar sık iğne ile geçiyorum. Ve buraya geldikten sonra üzerine alıyorum. Bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya 5 tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Dört tane sık iğne ile bu kenarı tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Ve diğer kenara geçiyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Ve arkadaşlarım bakın, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi son sıramıza geldik. Hemen bakın, bu ipimi yine şöyle bağlıyorum buraya. Sonra bir zincir çektim. Tekrar bir tane buraya ikili sık iğnemi yapıyorum. Bu ipimi bir miktar aşağıdan alttan götüreceğim ki onu artık kesebiliriz. Sonra başlıyorum buradan ikili trabzanlar ile devam ediyorum. Şu ipi şu şekilde alalım. Aradan bir miktar götürelim ki keselim arkadaşlarım onu. Evet, şimdi
buraları ikili trabzanlar ile devam ediyoruz. Bu ikili trabzanımın üzerine geldim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ara boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ekleme işlemini arkadaşlarım isterseniz bunları yaparken isterseniz tığ yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane ikili trabzan, yine 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve buraya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane şöyle hemen yanındaki yere sık iğneler yaparak devam ediyorum. Ahengi bozmasın ve diğer motifle birleştiği zaman burası farklı bir model oluşturacağı için buradaki bu kaydırmaları yine devam ettiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane iğne yaptım ve buraya bir tane ikili trabzan ile devam ediyorum. Evet, bir sık iğnemi yaptım. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum araya. Bir tane yine sık iğne yapıp diğerlerini ikili trabzan ile burada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Şimdi bu kenarı bu şekilde tamamladık. Burayı da aynı şekilde şöyle önce üzerine aldım. Bu kenardaki boşluk yerlerime ikili trabzanlar yapıyorum. Şurası arkadaşlar. İkili trabzanlar yaparak geldim. Buraları arkadaşlarım sık iğne ile devam ediyorum. Buraları sık iğne ile geçiyorum. Arada boşluk olan bu yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane sık iğne, bu arayı arkadaşlarım buraya kadar ikili trabzanlar ile devam ettiriyorum.
Buraya bir tane sık iğne, araya 2 tane ikili trabzan, sonra 5 tane sık iğne, dört tane ikili trabzan, ve bu bizim artık son sıramız olmuş oluyor arkadaşlar. Ve bakın bu motifimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle keselim. Evet. Şahane bir model ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi. Verdiğim sayılara göre tam olarak yaparsanız arkadaşlarım böyle güzellikler elde edebilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Bu şekilde birleştikleri zaman bakın iğne ile ya da tığ ile yapabilirsiniz arkadaşlar birleşimleri. Şöyle bir model ortaya çıkıyor. Şöyle yaptığınız zaman da bu şekilde bir model ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Umarım modeli sevmiş ve beğenmişsinizdir motiflerimizi. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en güzel, en değişik, en farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.